Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi bu güzel ipimizle çıkartacağız. Kar topunun bebe yünü. Şöyle orta kalınlıkta bir ip. Kullanacağım şiş 3 numara. Modelimiz oldukça güzel ve gösterişli bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Evet, modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu model için ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları artı 2 ilmek sayısına ihtiyacımız var. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayıp modelimizi kurabiliriz. Şöyle hemen sayalım. 2, 4. 4 bir model için, 4 bir model için, 4 bir model için. Bir 4 daha tamamlayayım hemen. 4 ilmekte sonunu aldım. Hemen ilmeklerimizi sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 model kurmak için 2 de sonuna ilmek ekledim. Toplamda 18 ilmeğim var. 18 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Lastiksiz başlayacağım ben. Siz istediğiniz lastiğin üzerine başlayabilirsiniz. Kenar ilmeğini ilk sıra olduğu için ördüm. Bir sıra ters örüyorum. Model örgümün ön yüzüne geçmek için zemin hazırlıyorum. Lastik kullanmadığım için bir sıra örgümün arka yüzünde ters örerek örgünün ön yüzüne geçeceğim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Bir sıra zemin hazırladım. Şimdi örgümüzün ön yüzünde birinci sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz örüyorum, çıkarmıyorum. Bununla beraber arkadakini de aldım, düz ördüm. Yine çıkarmıyorum. 2 ilmekten 2 ilmek çıkardım. 2, bir de arkasındakini aldım. 3 ilmeği düz ördüm. Yine arkasındakini alarak 4 ilmeği düz örerek şişimden çıkardım. 4 ilmekten 4 ilmek çıkarmış oldum. Şimdi bir sonrakine geçiyorum. 1 ilmek düz ördüm. Birinci ilmeği ördüm. Bununla beraber ikinci ilmeği de aldım, ördüm. 2 ilmekle beraber üçüncü ilmeği de aldım. Yine düz olarak ördüm. Bu 3 ilmek bir de arkasındaki ilmeği de alarak toplamda 4 ilmeği tek tek örmüş oldum. Şu şekilde 1, 2, 3, 4. Yine aynısını yapıyorum. Birinci ilmeği ördüm. İkinci ilmeği de aldım. Birinci ilmekle beraber ördüm. Bu 2 ilmek bir de arkasındaki ilmeği de alarak toplamda 3 ilmeğin örerek bir ilmek çıkardım. 3 ilmek bir de arkasındakini aldım. Toplamda 4 ilmeği örerek içinden bir ilmek çıkardım. Şu şekilde ilmekle sayımız aynı, yani eksilme yok arkadaşlar. Son 4 ilmeğimizi de aynı şekilde yapıyoruz. Önce birinci ilmek, sonra birinci ile ikinciyi bir örüyorum. Daha sonra 2 ile, yani 1 2 üçüncü ilmeği de alarak 3 ilmeği örüyorum. Daha sonra 4 ilmeği alarak 4 ilmeğin de içinden bir ilmek çıkartıyorum. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Modelin birinci sıra ön yüzünde bu şekilde yaptım. İkinci sıra arka yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Arka yüzünde ilmeklerimizin hepsini ters örerek devam edelim.
Farklı bir işlemimiz yok arka yüzünde. Evet, sıra sonuna geldim. Bütün ilmeklerimi ters örerek sıra sonuna geldim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi modelin 3. sıra ön yüzündeyiz. Modeli kaydıracağız. 3. sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmek düz ördüm. Devamındaki bakın 2 ilmek buradan, 2 ilmek de bu modelden alarak şu 4 ilmekte işlem yapacağız şimdi. Modeli bu ortaya kaydırmış olacağız. 1 ilmek düz ördüm. Arkasındaki ilmeği de alarak bir kez daha düz ördüm. Bir sonrakini de alarak bir kez daha düz ördüm. Bir sonrakini de alarak toplamda 4 ilmeği hepsini birden düz örerek şişimden çıkardım. 1, 2, 3, 4. Aynı işlem 1 ilmek düz ördüm. Arkasındakini de aldım düz ördüm. Bir sonrakini de aldım düz ördüm. 4. ilmeği de alarak düz ördüm ve şişimden çıkardım. Aynı işlemi devam ediyoruz. Kenarda 2 düz ilmek ördüm. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Sıra başında da 2 düzle başladım. Sıra sonunda 2 düzle bitirdim. Modeli bakın bu şekilde kaydırmış olduk. Modelin 4. sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Şu şekilde hepsini ters örüyorum. Evet. Bu şekilde modeli kurmuş olduk. Yani 4 sıranın tekrarından oluşuyor. Kaydırmalı bir model. İlmek sayımız da 4 ve 4'ün katları artı 2. Evet, modelimiz şöyle kendini yavaş yavaş göstermeye başladı. Bakın. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Şimdi tekrar ikinci modelin kurulumu da birinci sırada ne yaptıysak aynısını yapıyoruz. Birinci sırada yaptığım işlem neydi? Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Birinci ilmeğimi düz ördüm. 1 ve 2'yi de aldım, düz ördüm. Bu 2 ilmek, bir de arkasındaki ilmeği aldım. Düz ördüm. 4 ilmeği toplam aldım ve düz ördüm. Şöyle ipimizi tellendirmeden alalım hemen. Evet, 4 ilmeği de tek tek, yani birbirinin içinden geçirerek örmüş oldum. 1, 2, 3, ve 4. ilmeği de kattım. Her örmemde bir ilmek arkadan alarak ilmek sayısını 4'e tamamladım. 1, 2, 3 ve arkasındaki ilmeği de alarak 4'e tamamladık. 1, 2, 3, 4 ilmek örmüş oldum. Aynı işlemi yapıyorum. Sadece ikinci model kurulumunda sıranın başında 2 ilmek düz örüyoruz. Modeli o şekilde kaydırıyoruz. İpi tellendirmeden şöyle alalım. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelin birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım.
İkinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Arka yüzünde farklı işlemimiz yok arkadaşlar. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Şöyle biraz sıkışan ilmeklerimizi de genişleterek alıyorum. Bu modeli daha kalın şişlerle örmenizi tavsiye ederim. Evet. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik modelin. Üçüncü sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimizi düz örüyoruz. Üçüncü sırada kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek düz. Daha sonraki ilmekte örerek başlıyoruz. Birinci ilmeğimi ördüm. Arkadan 1 ve 2'yi beraber ördüm. 2 ve üçüncüyü de aldım beraber ördüm. 3, bir de arkasındaki dördüncüyü de alarak hepsinin içinden geçirip bir kez daha ördüm. Aynı şekilde devam ediyorum. Gördüğünüz gibi model oldukça kolay. Şişten çıkarmıyorum. Birinci ilmeğimi ördüm. İkinci ilmeğimi de beraber ördüm. Üçüncü ilmeğimi aldım, ördüm hep birlikte. Dördüncü ilmeğimi de aldım. 4 ilmeğin içinden geçirerek bir kez daha ördüm. Sıra sonunda 2 düz ilmek, bir de kenar ilmeğimi ördüm. Sıra başında 2 düzle başlamıştım. Sonunda da 2 düzle bitirdim modeli. Yani kaydırmamız için başta ve sonda 2 düz ilmek örüyoruz. Dördüncü sıra arka yüzündeyim modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldığım bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Arka yüzünde farklı işlemimiz yok. İlmeklerimizin hepsini ters örelim. Model böyle devam ediyor. Evet. Şöyle bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna geldim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Evet, modeli 2 kez kurmuş olduk arkadaşlar. Bakın modelimiz böyle devam ediyor. Harika bir model bence. Bir de daha önce yapmış olduğum bir parçam var. Onu göstereyim. Şöyle bunu da daha önce yaptım size göstermek için. Bakın modelimiz böyle. Bunda da lastik kullanmadım. Yine şöyle bir sıra ters örerek modeli kurmaya başladım. Gördüğünüz gibi model gayet güzel ve zarif bir model. Şöyle baktığınızda her açıdan bence harika bir model. Bu modeli istediğiniz örgüde uyarlayabilirsiniz. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, her türlü örgüde kullanabileceğiniz harika bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar, bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.